E-Futbol 2026 Mobile'da savunma yapmak çok zorlaştı. Ben de sizlere 7 adımda nasıl e-sporcular gibi savunma yapabilirsiniz bunu detaylı bir şekilde bu videomuzda göstereceğim. Video geçmeden önce video like atmayı, kanala henüz abone olmayan kardeşlerimiz de kanala abone olurlarsa böyle videoların ve içeriklerin devamı daha çok gelecektir. Haydi geçelim videomuza. E-Futbol 2026 Mobile'da savunma yapmak çoğu oyuncunun zorlandığı ama ustalaşınca oyunun kaderini değiştiren en önemli konulardan biridir. Bu oyunda en iyi savunma yapmak yalnızca butonlara basmak değil, pozisyon almak, rakibi okumak ve doğru zamanda doğru hamleyi yapmaktır. Şimdi gelin savunma yapmayı adım adım inceleyelim. Birinci adım manuel savunma. Eğer sadece otomatik savunmaya güveniyorsan rakip kolayca seni geçebilir. Bunun yerine manuel oyuncu değişimini öğrenmelisin. Sağ analog çubuğu ya da oyuncu değiştirme butonuyla topa en yakın ve en uygun oyuncuya hızlıca geç. Bu sayede rakibin hamlesini erkenden karşılayabilir, pozisyon üstünlüğünü elinde tutabilirsin. İkinci adım analog kullanımı ve zamanlama. Savunmada en kritik unsur doğru mesafeyi korumaktır. Rakibin üstüne çok gidersen kolayca çalım yiyebilirsin. Çok geride kalırsan da şut şansı tanırsın. İşte bu noktada analog kontrolümüz yani gölge savunma devreye giriyor. Rakibin önünü kapatarak onun yönünü kontrol et. Açığı daralt ve topu kaybetmeye zorla. Mücadele içinse acele etme. Ayakta müdahale genellikle güvenlidir. Kayarak müdahale ise yalnızca %100 emin olduğunda kullanmalısın. Üçüncü adım diziliş ve talimatlar. Savunmanın temeli doğru dizilişi seçmekten geçer. Örneğin 4-2-3-1 hem orta sahayı kapatan hem de savunmayı dengede tutan en güçlü formasyonlardan biridir. Eğer rakibin hücum gücü yüksekse beşli savunma dizilişleri de işine yarayabilir. Ayrıca oyuncularına bireysel talimat vermeyi unutma. Beklerini sürekli hücuma göndermek yerine onlara bireysel talimatlardan defansif verebilirsin ya da defansif bir bek seçebilirsin ve bu şekilde savunma hattını sağlam tutabilirsin. Defans yapmakta hala zorlanıyorsanız bireysel talimatlardan defans 1 seçeneğine geliyoruz. Derin çizgi özelliğine tıklıyoruz ve dostumuz olan Rodri'ye derin çizgi veriyoruz. Derin çizgi verdiğimiz oyuncu iki stoperin arasına girecek ve savunmamızı beşleyecek ve stoper merkezimizde 3 tane oyuncu olacak. Eğer seçeceğimiz oyuncu hızlı ise rakibin atmış olduğu uzun toplarda rakibin santraforunu takip edecek ve topu ondan önce alacaktır. Beklerimizin en az bir tanesini savunmacı bek olarak seçin. Savunmacı bekiniz yoksa bireysel talimatlardan hücumcu bekinize defansif vermeyi unutmayın. Stoper hattımızda 2 tane yok edici oynatmaktan kaçının. Stoperimize 1 tane yok edici ve 1 tane de oyun kurucu oynatın. Oyun kurucunun olduğu bekte hücumcu bek oynatabilirsiniz ama yok edici oynattığınız stoperin bek tarafından mutlaka defansif bir bek olsun çünkü savunmanız bu şekilde açık vermez. Rakibi ileride presle hataya zorlamak istiyorsanız mutlaka defansif orta sahanızda ya da göbekte yok edici kullanabilirsiniz. Alternatif tam orta sahadır ama geriden oyun kurmakta zorlanıyorsanız bu sefer de orkestra şef ya da ön libero'da kullanabiliriz. Ofansif orta sahamızın defansımıza yardım etmesini istiyorsanız defansa katılımının 70'in üstünde olmalıdır. Oyuncularınızın oyun tarzlarını öğrenmek için oyuncunun üzerine tıklayın, oyuncu ayrıntılar bölümüne geliniz ve ekranı sola doğru kaydırın. Oyuncumuzun tarzı ekranda görmüş olduğunuz gibi yazmaktadır. Dördüncü adım pres ve pas araları. Savunmada sadece oyuncuya odaklanma. Pas yollarını da düşün. Rakibin olası pas yönlerini kestir ve araya gir. Bu topu kazanmanın en etkili yollarından biridir. Ayrıca toplu pres özelliğini doğru zamanda kullan. Rakibin üzerinde baskı kurmak onu panikletir. Yanlış pas yapmasına sebep olur. Ancak presi sürekli yaparsan savunman dağılır. Bu yüzden zamanlamaya dikkat etmelisin. Beşinci adım kanat ve ceza sahası savunması. Mobil oyunda en çok gol pozisyonu kanatlardan gelir. Rakip kanattan gelirken savunucunu doğru açıyla konumlandırarak içe kat etmesini engelle. Rakip zorlandığında hataya düşer ve topu kaptırır. Ceza sahasında ise paniklemeden soğukkanlı kal. Rakibin şut açısını kapatmak çoğu zaman yeterlidir. Gereksiz müdahaleler penaltıya sebep olabilir. Altıncı adım oyun stiline uygun kadro düzenlemek. E-Futbol 2026 Mobile'da kadronu istediğin gibi düzenleyebilirsin. Eğer pas oyunu oynuyorsan savunmanı önde kurabilirsin. Eğer hızlı kontratak seviyorsan savunmayı derinde beklet ve rakibin boşluk bırakmasını fırsata çevir. Hangi stili seçersen seç, savunma anlayışınla uyumlu olmasına dikkat et. 7. adım rakibi okumak. Ben bunu şöyle isimlendiriyorum. Rakibin beyninin içine girmelisin. Savunmada en büyük avantaj rakibin ne yapacağını önceden kestirmektir. Çoğu oyuncu benzer
hareketleri tekrarlar. Bunu fark ettiğinde bir sonraki hamlesini tahmin ederek pozisyonunu ona göre ayarlayabilirsin. Unutma, eFootball 2026 Mobile'da savunma, sabır ve disiplin ister. Her zaman sakin kal, rakibin paniklemesini bekle. Sen oyunun temposunu kontrol ettiğinde rakip hata yapmaya mahkum olur. Sonuç olarak iyi savunma yapmak için 3 şey yeterlidir. Doğru pozisyon almak, doğru zamanlama yapmak, oyun stilini savunma anlayışınla uyumlu hale getirmek. Eğer bunlara dikkat edersen eFootball 2026 Mobile'da savunma senin en güçlü silahın haline gelir. Böyle videoların devamı için video like atmayı, kanala henüz abone olmayan kardeşlerimiz de kanala abone olurlarsa böyle videoların ve içeriklerin devamı daha çok gelecektir. Bir başka taktik, diziliş, eğitim ve bilgilendirici videoda görüşmek üzere.